Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mümin anlatış, mümin stili, ifade edişi vardır. Mümini ele alır, bir kısım vasıflarıyla, bir kısım üstün taraflarıyla bir mümin stili bize takdim eder. Bunu insanlara mürşit ve muallim olarak, örnek olarak, cemaatleri sevk edici, lider olarak gösterir. Bu itibarla bizim Müslümanlar olarak, bizden evvelkilerin Müslümanlar olarak ve evvelkilerden daha evvelki olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlığın tebliğcisi, telkincisi olarak iki şekilde halka hakikati anlatış tarzımız vardır. Bir, anlatmamız gereken meseleleri en güzel şekilde beller anlatırız. Bu mevzuda her türlü maliki iktiham ederiz. Kandan irinden deryaları geçer, dikenli tarlalar üzerinde uçar, akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz kalırız. İnandığımızdan ötürü, her hadiseyle kendisini bize hissettiren Allah'a bağlı olduğumuzdan ötürü anlatırız. Dilimizi kullanırız, kafamızı kullanırız, hissiyatımızı kullanır, anlatmaya çalışırız. Anlatmanın en canlı, en verimli, en tesirli yolu da eğer dile denk gelirse, dile muhazi olursa haldir. Halle Allah'ı anlatma, hal ile Kur'an'a tercüman olma, hal ile Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aynı olma. Hal üzerinde Kur'an çok durur. Kur'an'ın cemaati öteden beri ikiye ayrılmıştır. Kal ehli, hal ehli. Güzel hutbeler irad eden, büyük büyük tumturaklı fikirler, tumturaklı laflarla ortaya koyan kal ehli. Fakat hal ehli daima onu gölgede bırakmış, daima parlaklığıyla ortaya çıkmıştır. Kim ihlaslı ise, kim samimi ise, kim Hakk'a bütün hissiyatıyla müteveccih ise, Cenab-ı Hak gönüller ona müteveccih kılmış. Onun içindir ki, gönüllerin Kur'an-ı Mucizül Beyan'a karşı heyecan duyması, İmanın mevce mevce gönüllerde gelişmesi, hal ehlinden ziyade hal ehlinin işidir. Kur'an müminler, ayat-ı beyinat kendilerine okunduğu zaman tüyleri diken diken olur. Kur'an tilavet edildiği zaman imanları ziyadeleşir. İmanın ziyadesi nispetinde Allah'a tevekkül olurlar derken mümin biçimini anlatıyor. Kur'an müminlerin Allah mevzunda tereddüt ve şüpheleri yoktur. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler derken mümin biçimini anlatıyor. Kur'an Allah'ın salih kulları, Allah'ın ibadı, lağviyat ve menhiyat yanından geçerken vakur, ağırbaşlı, azametli geçerler derken mümin biçimini, mümin stilini anlatıyor. Örnek bir stil ortaya koyuyor. Halkı celp ve cezbedecek. Alabildiğine vakur, Allah'a inanmanın ağırlığı üzerinde bulunuyor. Bu mümin stilini anlatıyor. Farfaracı, yaygaracı, bağırıp çağıran, laflarıyla mesele yapacağını sanan,
halinde Allah'a imanın eseri olmayan insanlar ne kadar parlak fikirler ortaya sürerlerse sürsünler, daima yalnız, yapayalnız bir dolmuşu dolduracak cemaata sahip olamayacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hali kali evlendiren, hal ve kal izdivacını yapan, nikahını Allah'a kıydıran, zamanın, mekanın yekta tevhidçisi, her şeyi birleştiren, bire irca eden nadide insanıdır. O haliyle kalı cem etmiştir. Söz söylediği zaman adeta halk aramızda bu meseleyi azametine uygun anlatırken akan sular dahi dururdu sözüyle anlatırlar. O konuşurken akan sular dahi dururdu. Ama onun hali sözlerinden daha canlı, daha müessir, daha tatlıydı. İşte küçük bir misalle bunu arz etmeye çalışacağım. Medine'ye teşrif ettiğinde yığın yığın insan onu görmeye koşuyordu. Herkes insanları arkasından sürükleyip götüren, evladı iyali terk ettiren, kadınları dul, evlatları yetim bırakan bu adam kimdir onu görmeye koşuyorlardı. Dağ taş onu görmeye koşuyordu. Koşmaları gerekirdi, koşuyorlardı. Olsaydı da biz de koşsaydık. Çocuklar seniye-i vedada onu alkışlarla karşılıyor, bize seniye-i vedadan bir ay doğdu diyorlardı. Genç kızlar daha def, davul, dömbeleyin mahsurlu olmasını bilmedikleri için, yasak gelmediği için onu istikbalde def vuruyorlardı. Naatlar okuyorlardı, şarkılar söylüyorlardı. Zamanın efendisi geldi diye. İlim yapmış, aklını inkişaf ettirmiş, bir fikir dünyasına sahip kimseler de vardı Medine'de. Tevrat'ı bilir, dünyayı bilir, peygamberi bilir, peygamberleri bilir kimseler de vardı o gün Medine'de. Onlar da koşuyorlardı. Koşanlar içinde aşere-i mübeşşere arasında bazı kimselerin saydığı Abdullah İbni Selam da var. Bağımdaydım. Onu karşılamak için koşan sahabilerin birbiriyle konuştuğunu, Medine'nin Evs ve Hazrec'inin coştuğunu, Akabe'ye doğru huruşa geldiklerini gördüm. Sebebini sordum, dediler ki Medine'ye peygamber geliyor. Bir gidip de göreyim dedim. Buhari ve Müslim'deki rivayetleriyle Abdullah İbni Selam Resulullah'a 3 soru sordu. Ancak peygamberin bilebileceği sorulardı bunlar. Allah Resulü tıkır tıkır cevap verdiği için bize geldi ve la ilahe illallah dedi. Delail ise bize şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem saadet meclisinde oturuyordu. Abdullah İbni Selam içeriye girdi. O pak simaya baktı. Onun konuşmasına, edasına ve havasına baktı. Her davranışında Allah'a imanın kristal kristal meydana geldiği o zata baktı. Önüne geldi, diz çöktü. Vallahi bu simada yalan yok dedi. Bu ancak peygamber olur dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyledi. Yahudi alimi, uyanık insandı. Hakikat bin idi. Peygamber tanımış, kitap okumuş kimseydi. Resulullah'ın tek davranışı, başka hiçbir delil olmasa, mümin olmasına, Allah'ın mevcudiyetine kafi ve vafi bir delildi. Bir de Zeyd ibn Sun'an'ın durumunu arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama inanan nice kabileler vardı ki, onlar yol bulup, imkan bulup, huzuru risalet fenahiye gelemez, o gül cemali, nur cemali göremez, huzurunda oturamaz, istifade edemezdi. Çok uzak yerlerde bulunurlardı. Bir gün Zeyd ibn Sun'a bize naklediyor, ben daha Müslüman değildim, araştırıyordum. Birisi çok melul, mahzun, mükedder, yıkılmış gibi Resul-i Ekrem'in yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ben iman ettikten sonra kavmime gittim. Fakr-ı zaruret içinde olan kavmime anlattım. Dedim Allah'a iman edin size rızık verecek. Dedim Allah'a iman edin dünyanızı da mesut edecek. Vallahi ya Resulallah hepsi iman ettiler. Fakat hala bir sıkıntı içindeler. İçim kopuyor, içim içime sığmıyor. Tekrar dinden dönecekler, seni kaybedecekler diye. Ya Resulallah bir lütfetseniz, maddeten de bir el uzatsanız, benim kavmime medet ve san olsanız onları kurtarsanız diyordu. Allah Resulü düşündü, taşındı, kafasını yokladı, evinin içini gözünün önünden geçirdi. Bir cemaat
bir kabilenin karnını doyuracak, muvakkaten dahi onları mesut edecek bir şey yoktu. Öyle mahzun, mükedder, kim bilir kalbi ne kadar kırıktı. Giderken ben yanına sokuldum. Dedim ki, ya Muhammed, o daha Müslüman olmadığı için, ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen sana ileride hurmalardan, ağaçlardan hasıl olacak hurmalardan bana ödemek üzere para ve hurma verebilirim. Şimdi şu anda ben sana veririm de, sen daha sonra olan hurmalardan bana ödersin. Allah Resulü şer'i bir ölçü olarak falan tarlanın filan tarlanın hurması olmasın da, belli hurma olmasın da, selam tarikiyle ben şimdi sana şunu vereyim veya senden şunu alayım, sen de o zaman bana belli o şeyi ver şartıyla bu alışverişi yaptı. Aradan birkaç gün geçti, müddeti daha gelmemişti. Bağlar daha hurma vermemişti. Resul-i Ekrem'in eline bir şey geçmemişti ki ben gidip alayım ama gittim. Gittim, Resul-i Ekrem yine Ebu Bekir ile Ömer ile bir yerde oturuyorlar. Yanına sokuldum. Ebu Talip ailesi, sülalesi çok şerefli kimselerdi. Verdikleri sözü yerine getirirlerdi. Sen benden hurma aldın, hiç sesini çıkarmıyorsun. Hakkımı mı yiyeceksin, ne zaman vereceksin dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü, yüzüme baktı, güldü, Ömer'e işaret etti. Götür buna istediğini ver ve biraz da fazla ver. Ömer elimden tuttu, olan bir yere götürdü, hurmalarımı bana verdi, biraz da fazla verdi. Gülüyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Bu fazlayı niye veriyorsun? Resul-i Ekrem öyle emrettiler dedim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya Ömer beni tanıdın mı? Ben Hristiyan alimi veya Yahudi alimi Zeyd ibn Sun'ayım. Tanıdım dedi. Resul-i Ekrem'e karşı o küstahlığı, o terbiyesizliği niye yaptın? Ben vallahi eski peygamberlerin kitaplarında ahir zaman peygamberine ait bütün vasıfları onda gördüm. Yalnız bir şeyi bulamamıştım. Onun hilmi cehline galebe çalacak. Şahsi namına öfkelenmeyecek. Dünyayı başına kıyamet yapsa koparsalar şahsı adına kızmayacak. İşte bunu göremediğim için bunu öğrenmek istiyordum. Benim bütün küstahlığıma rağmen o tebessüm etmesi, git biraz daha fazla ver demesi, belli ki o kitaplarda anlatılan hilmi, halimliği, sabrı, tahammülü, cehline, öfkesine galebe çalan nadide peygamber budur. Ve geldi Hazreti Ömer'le beraber huzuru Risalet Fenahi'ye oturdu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bu hal dersiydi. Halin tebliğ ettiği şeylerdi. Nice meseleleri bilmiş, öğrenmiş, diyalektik yapan, sadece başkalarını ilzam için mesele belleyen kimseler vardır ki, kendisini değil kafirlere, müminlere bile sevdirememiştir. Nece vicdanı dar, kalbi inkişaf etmemiş, elem neşrah lekenin yudumunu yutmamış, vahyi semavinin bu manadaki nurundan mahrum gönüllere sahip kimseler vardır ki, hiç kimseyi bulmasa bilemese, yanındakilerden kimseyle kavga edecek kimseyi bulamasa, kendisiyle hırgür çıkarmaya çalışır. Nice kimseler vardır ki, ne kadar bilirse bilsin, hırçınlığı, haşinliği, Müslümanlığın, İslamiyet'in hoş görünmesine manidir. En müessir dil, sessiz dahi olsa haldir. En müessir dil, gönüldür. En müessir dil, gözyaşlarının ceyhun olması. En müessir dil, gecenin karanlık zülüfleri altında tefekkür eden, inleyen kafanın bulunmasıdır. Bunu aldığınız, bunu benimsediğiniz, bunu elde ettiğiniz zaman, sair milletlerin salikleri, cemaatleri, dünyanın devletleri fevç İslamiyet'e dehalet edecekler. Nice sessizler kütleleri sürüklediği halde, edebiyat nutukları atan benim gibi kimseler, bir adama dahi Allah'ı anlatamıyorlar. Bir minibüs dolusu adama sahip olamıyorlar. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.